Benim elimde bugün 100 leva var. Yani yaklaşık 51 euro bir para var. Bu arada bu cadde Avrupa'nın en uzun yürüyüş caddelerinden bir tanesi. Çok meşhur bir cadde burası. Ve kendisi akıl sağlığını yitiriyor. Ama akıl sağlığını yitirdikten sonra buradaki halkın sevgilisi haline geliyor ve bir süre sonra kendisi vefat ediyor. 7,5 levaya bir sütlaç yiyelim, 3,5 levaya da bir Türk çayı içelim. Güzel olur, güzel gider. Türk lirası da bozdurabiliyorsunuz. Eğer euronuz, dolarınız yoksa TL'de bozuluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Bugün bununla ne yapabiliriz, neler yapabiliriz ve Filipe'de neleri görebiliriz bakacağız, keşfedeceğiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Herhalde arkadaşlar gezerken bir insanın başına gelmesini isteyeceğim şeylerden birisi benim başıma geldi. Hasta oldum ya. Bulgaristan'ın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bir video önce Bulgaristan'a, Sofya'ya uçtuk. Başkent Sofya'yı gezdik, dolaştık. Şimdi ise 2019 yılında kültür başkenti seçilen Filibe'deyim. Bir diğer adıyla Plovdiv'deyim. Ama biraz üşüttüm. Biraz hasta oldum ne yazık ki ve yağmur yağmış. Hafif hafif atıyor. Umarım çoğalmaz ve Filibe'yi rahatlıkla gezebiliriz. Zaten sesinden de anlaşılıyordur. Ne yapacağız bu videoda? 2019'un kültür başkenti seçilen, İstanbul'a sadece böyle 3-4 saat mesafede olan arabayla şehri gezeceğiz, keşfedeceğiz. Osmanlı eserlerini göreceğiz, eski sokaklarını göreceğiz, meşhur yemeklerini yiyeceğiz ve fiyatlara bakacağız. Şimdi burada Bulgar levası euro ile sabitlenmiş durumda. Yani bir Bulgar levası 1 euro 1 leva 95 arkadaşlar. 1.95 Bulgar levası 1 euro. Yani 1'e 2 gibi hesaplayabiliriz bunu aslında. Benim elimde bugün 100 leva var. Yani yaklaşık 51 euro bir para var. Türk TL'ye vurduğumuzda da bunu hemen hemen 2100-2200 TL'ye yakın bir para yapacak. Bugün bununla ne yapabiliriz, neler yapabiliriz ve Filipe'de neleri görebiliriz bakacağız, keşfedeceğiz. Yüksek ihtimal kalacak elimde para çünkü biteceğini düşünmüyorum. Fiyatlara az çok hakim oldum çünkü. Filipe'ye kesinlikle git diyen bir sürü insan oldu. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Mutlaka uğrayacaktım zaten. Ben de buraya gelecektim. Burayı biliyordum arkadaşlar. Ama önce çok güzel bir banitsa böreği yiyelim. Bulgarların meşhur böreklerinden birisi. Bulalım, onu yiyelim. Ondan sonra Filipe şehri keşfetmeye başlayalım. Videoda tam olarak geçmeden önce her videonun başında yaptığım gibi abone değilseniz kanalıma abone olursanız, videoya yorum atarsanız, bir like atarsanız sevinirim. Eğer videoyu beğenmezseniz de beğenmedim tuşuna basarsınız. Başlayalım bakalım. Filipe şehri nasılmış? Bir alelade bir fırına gireceğim şimdi arkadaşlar. How much? 4 leva. 4 leva. Bu ıspanaklı peynirli, bu da peynirli. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Dedim içeride yiyeyim ama içerisi inanılmaz sıcak. Fırın var ya, içeride pişiyor. Aldım dışarıda kemireceğim. Arkadaşlar bildiğimiz börek, peynirli var, ıspanaklı peynirli var. Karıştırıyor. Benim Türk abilerle konuştum ben. Dediler ki abi yok ki eskisi gibi değil dediler. Artık içine peynir bile koymuyorlar dediler. Su böreği dediler karşıda. Dedim abi gelmişken baniçka diye, banitsa diyorlar. Burada ama halk dilinde baniçka diye söylüyorlar. Yanlış telaffuz etmediyse abi. Banitsa yiyeceğiz şimdi. Şöyle bir Osmanlı eserimiz var arkada. Hepsini anlatacağım size. Onun yanında hemen Roma Antik Tiyatrosu var. Kalıntılar var. Şöyle bir böreğimiz arkadaşlar. Su böreğimiz. Çıtır. Güzel ama gerçekten içi çok dolu değil. Yani peyniri az. Tabii bunun burada eminim çok güzel yapan yerleri vardır ama ben Google'dan puanına bakıp girdim. Puanı iyiydi, yorumu da iyiydi. O yüzden Huko diye bir yerde yiyorum. Reklam değil, öneri bu. Şöyle bir su böreği. 4 levamız buna gitti mesela arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 euromuz buna gitti. Peynirler aşağıda kalmış arkadaşlar. Varmış peyniri. Ama bana sorsanız ki çok bir farkı yok arasında zaten de. Su böreği mi bu mu deseniz ben su böreği derim. Ya benim şahsi fikrim. Ama su böreğinin de öyle herkesin yaptığını değil. Böyle bildiğim, elinin lezzetine güvendiğim kişilerden su böreği derim yani. Ama bu da çok lezzetli. Geldiğiniz Bulgaristan'a mutlaka denersiniz. Zor oluyormuş hastayken bir şeyler denemek etmek ya. Gerçekten zor oluyormuş. Şansımıza ama çok da vaktim yok. Yani o yüzden gezmek zorundayım, dolaşmak zorundayım. Çok da kötü hissetmiyorum kendimi ama biraz kırgınlığım var işte. Ama gezeceğiz. Özellikle şu camiyi ve yanındaki o antik tiyatroyu size göstereceğim ve anlatacağım. Şimdi bu bulunduğumuz kısım Cumaca Meydanı. Filibe'nin en meşhur meydanlarından birisi. Yani şehrin ana meydanlarından birisi bence burası arkadaşlar. Çünkü en işlek caddeye giden yol da buradan gidiyor. Hemen şehrin en görülmesi gereken yapılardan birisi. Bu Roma tiyatrosu da burada, hemen yanında. Hemen bu yanında da Cuma Camii. Anlayacağınız üzere bir Osmanlı camii zaten, anlıyorsunuzdur. Sofya'da da gezmiştik, çok benziyordu birbirine. 1363-64 yıllarında Osmanlı'nın
Filibe'yi fethetmesinin ardından yapılan bir yapı burası, cami. İçine bakalım, hatta içine girmeye çalışalım, kimseler var mı? Ne yazık ki kapıda kilit var. Giremiyoruz yani, anlayacağınız üzere. Sanırım ibadet saatleri açıyorlardı sadece. Öyle tahmin ediyorum. Çocuklar kamerayı gördü ya. Hemen caminin yanında Filibe'ye geldiğinizde gene göreceğiniz yerlerden birisi Antik Roma Tiyatrosu. Burası arkadaşlar. Şurada da bir kafe var. Hemen şu karşıda görüyorsunuz zaten. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Trajan döneminde inşa edilmiş burası. Yaklaşık 7.000 seyirci kapasitesine sahipmiş bu tiyatro. Antik dönemde işte gladyatörlerin dövüşleri ve tiyatro oyunları gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyormuş ama şimdi günümüzde de konserler oluyormuş, kültürel etkinlikler oluyormuş. O anlamda değerlendiriyorlarmış burayı. Havada biraz kapalı ya, çok kalabalık değil şu an şehir. Şimdi en işlek caddelerinden biri, ana meydanlarından biri, ana yürüyüş noktalarından birisine gideceğim. Hep söyleriz ya hani böyle şehirlerin İstiklal Caddesi vardır. Her ülkenin, her şehrin hemen hemen diye, araç girmez vesaire. İşte orası da burası. Filibe'de burası orası. Yapılara da bakın bir yandan. Sofya'dan daha gezilecek yeri olduğunu keşfettim ben arkadaşlar Filibe'nin. Daha canlı, daha hareketli burası. Para bozdurmak isterseniz de hemen şurada caminin sol çaprazında para bozdurma var. Türk lirası da bozdurabiliyorsunuz. Eğer euronuz, dolarınız yoksa TL'de bozuluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Knaz Alexander 1. Caddesi burası. Şehrin böyle alışveriş noktası diyebiliriz. Şöyle mağazalar var, eczaneler var. İşte ileride kafeler var, restoranlar var. Çok hareketli oluyor burası. Tabii şu an hava kötü biraz ve saat öğlen 1'e doğru geliyor. Aslında saat de çok erken de değil. Ama çok hareketlilik yok. Ama turist kafilesi bayağı gördüm Filibe'de. Bu arada bu cadde Avrupa'nın en uzun yürüyüş caddelerinden bir tanesi. Çok meşhur bir cadde burası. Filibe'yi çok ziyaret ediyorlar. Sofya'ya gelen, mesela ben bazen videolar araştırdım. İstanbul'dan gelen sadece burayı görmüş. Sofya'ya hiç uğramamış. Direkt dönmüş. Gitmiş yani. Filibe'yi görmüş. Aşağıda Kırcaali, aşağı yolda Kırcaali var. Oraya da gideceğim inşallah. İlerleyen videoda göreceksiniz. Hemen size çok tatlı bir heykel gördüm. Onun hikayesini anlatmak istiyorum. Bu gene bu meşhur caddede. Şöyle, bakın arkada 2019 Kültür Başkenti seçimine dair bir sembol yapmışlar. Şu görüyor musunuz şu heykeli arkadaşlar? Milyo heykeli. Şurada da Kiril alfabesinde adını yazmışlar. Kim bu Milyo? Neden heykeli var? 1940'larda birkaç dil bilen eğitimli birisiymiş. Fakat bir hastalık geçiriyor. Menenjit hastalığı geçiriyor. Ve kendisi akıl sağlığını yitiriyor. Ama akıl sağlığını yitirdikten sonra buradaki halkın sevgilisi haline geliyor ve bir süre sonra kendisi vefat ediyor. Arkadaşı onun buraya heykelini yaptırıyor. Halkın onu çok sevdiği için burada heykeli oluyor. Ve burada farkındaysanız eli kulağında gelen insanlar, tabii rivayet bu, gelip buraya onun kulağına işte isteklerini, dileklerini söylüyormuş ki belki kabul olur diye. Böyle tatlı bir heykeli var şehrin tam merkezinde, ana caddede. Çok farklı, çok tatlı. Ben bunları nasıl araştırdım? İnternetten araştırdım. Güzel. İnsanlara hala kamera çok farklı geliyor. Gerçekten bakıyorlar böyle sürekli. Bunların hepsini internetten araştırdım ben. İnternete nasıl bağlanıyorum seyahat ederken? Sayısız ülke gördük, sayısız şehir gezdik birlikte. İnternet işini ben nasıl hallediyorum? Esim.io sayesinde hallediyorum. Böyle hayat kurtaran teknolojilere bayılıyorum. Ben hemen size de öneriyorum arkadaşlar. Esim.io 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğiniz bir uygulama. Esim.io'yu telefonunuza indiriyorsunuz. Açıklamada ve ilk yorumda indirme linki var arkadaşlar. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde internete bağlanabiliyorsunuz. Hiç fiziksel sim kart aramak derdiyle uğraşmıyorsunuz. Aman faturam yüksek gelir mi diye düşünmüyorsunuz. İsterseniz bakiye yüklüyorsunuz, kullandığınız kadar ödüyorsunuz. İsterseniz de size en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyorsunuz. Üstelik Esim.io'da bulunan OneSIM özelliğiyle sadece bir kere kurulum yapıyorsunuz. Yani ben şu an Bulgaristan'dayım. Buradan başka bir ülkeye geçeceğim diyelim. Tekrar kurulum ile uğraşmıyorum. Bir kere kurduğum OneSIM özelliği otomatik olarak beni gittiğim ülkede en iyi operatöre bağlıyor. Ben Bulgaristan'daki paketimi Esim.io'dan aldım. Mesela 10 GB aldım. Bana da burada yeteceğini düşünüyorum. Rahatlıkla yetecektir. Uçaktan iner inmez aktif oldu. Hemen kullanmaya başladım. Uğur 2 kodunu kullanırsanız da $2 bir indirimimiz olacak. Bunu da kullanmayı unutmayın. Açıklamayı ve ilk yoruma mutlaka göz atın ve gezerken internetsiz kalmayın. Meydan daha da gidiyor bak. Yürüye yürüye gidiyor. Bu arada Bulgaristan'da kumarhaneler yasal arkadaşlar. Çok fazla Türk var zaten burada yaşayan. 600-700 binden fazla da bir Türk var. Türkçe konuşan insanları rahatlıkla duyabiliyorsunuz. İşliyor kulağınız yani. Caddenin her tarafı kafe. Hava iyiyken buralar full oluyordur. Yazın bir de çok turist çekiyordur burası. Filibe böyle gezilecek, keşfedilecek yerlerden birisiymiş. Ama tabii ne yazık ki vizeye ihtiyacımız var. Schengen vizesine tabi Bulgaristan. Ya da yeşil pasaporta sahip olmamız gerekiyor ki Avrupa ülkelerine gezebilelim.
Bulgaristan'da Avrupa'da serbest dolaşım hakkı geldi biliyorsunuz ki. Rahatlıkla gezebiliyorlar. Tam üye oldular 2025 yılında, Ocak ayında. Mutlaka Bulgaristan'ın ilk videosunu izlemediyseniz izleyin. Ona da bir göz atın. Filibe'nin tam kalbindeyiz. Şimdi bu yolun sonu o Roma Antik Tiyatrosu'na ve Cuma'ya Caddesi'ne çıkıyor, meydanına çıkıyor. Bu tarafa doğru yürüdüğünüzde burada da çok tarihi bir postane var ve hemen yanında Roma Forumu var. Şurada. Şu gördüğünüz kısım Antik Roma Forumu. Yani nasıl söyleyebiliriz? 2000 yıl öncenin şehir meydanı diyebiliriz burası için. Roma döneminde tüm kararların verildiği yer. Yani bu forum Roma'da hayatın şekillendiği yer demek daha doğru olabilir. Hemen solunuza doğru döndüğünüzde zaten posta yazıyor şurada. Postane gördüğünüz üzere. Şehrin iletişim üssüymüş burası. Şu anda da turistlerin uğrak noktası. Sovyet mimarisini zaten anlayabiliyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar eski duruyor. Camlarda kırıklıklar da var bu arada. Hemen yan yanalar. Şöyle Roma Forumu ile beraberler. Hemen yan yanalar. Onun hemen arkası da şehri. Ben çok seviyorum şehir merkezlerinde parkı. Nedendir bilmem. Yani buna da herhalde alışamayacağım. Bilmiyorum. Sürekli şaşırıyorum ben buna. Böyle bir parka ulaşmak çok keyifli. Hemen şehir merkezinde dolaşırken hemen bir parka, sessizliğe, sakinliğe, ağaç altına ulaşmak çok keyifli bir şey. Buna her gittiğim ülkede şaşırıyorum ama Sovyet'te yaşayan birçok ülkede bu zaten böyle. Her yerde ağaçlar, bahçeler, parklar var. Baksanıza hemen o postanenin karşısında Roma Forumu'nun yanında yemyeşil bir bölge var ya. Şimdi bir aya buralar iyice yeşilleşir bu ağaçlar. Yeşillenir böyle. Çok daha tatlı ve keyifli olur. Böyle kültürel başkent seçilen bir şehrin Old Town'u olmaz mı? Eski sokakları olmaz mı? Olur. Hemen camiden arkadaşlar, Cuma Camii'nden şuradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. 100 metre bile gitmeden varıyorsunuz. Hemen şöyle ara sokaklara doğru girelim, gezelim bakalım. Eski Filibe tarafları nasılmış? Merdivenleri çıkar çıkmaz bir kilise karşılıyordu beni. Sveta Nedalya Kilisesi'ymiş adı. Arkadaşlar. Çok sakin ya. Ben sevmiyorum böyle sakinlik ya. Bayağı sakin ya. Çok sakin. Bir de hastayım ben. Sohbet edecek kimseyi de bulamadım böyle. Ama ilerleyen videolarda sohbet edeceğiz Bulgaristan halkıyla. Konuşacağız, görüşeceğiz yani. Hemen o merdivenleri çıktım. Orada merdivenler vardı. Beni buraya attı. Ha bak, dar sokaklara bak. Burası nereye çıkıyor acaba? Kapı var bir tane. Şurada mezarlar var. Filibe'nin böyle eski sokaklarında gelip gezin siz de arkadaşlar. Bulgaristan'a gelirseniz eğer dolaşın yani. Çok sessiz, sakin. Şu an kimseler yok buralarda. Ben bir kahve içerim dedim burada. Bir yerde bulur. Orada da fiyatları gösteririm size dedim ama sanırım burada mekanlar ya ileride ya da yok. En kötü aşağı indiğimde açacağım. Şunlar evler hep. İnsanların yaşadıkları yerler. Eskişehir tarafı burası ama insanlar da aynı zamanda yaşıyor burada. Şu duvardaki görselleri. Buralar nerelere çıkıyormuş? Şöyle ara sokaklara girelim. Bahar geldi ya. Böyle çiçekler böyle güzelleşmiş. Ağaçlar yeşillenmeye başlamış. Tam bir aya çok ışıl ışıl capcanlı olur burası. Normal bir yere çıkıyor burası. Herhangi bir şey yokmuş. Bu dar sokaklarla gördüğümüz karşıda bir kapı var. O da Hisar Kapı arkadaşlar. Çok eski, çok tarihi bir kapı burası da. Eskişehir tarafında hemen. Zaten buralardan gezdiğinizde, bu şehri yürüyerek gezdiğinizde Eskişehir tarafında bunların hepsini göreceksiniz. Şu üstünde de ahşaptan bir ev var. Filipe'ye gelecek arkadaşlar en azından böyle gezilecek noktaların hepsini göstermeye çalışayım. En azından bir kısmını geldiğinizde yürürsünüz, dolaşırsınız. Siz de hepsine yürüyerek gidebiliyorsunuz. Hepsini yürüyerek dolaşabiliyorsunuz. Bunun bilgisini de vereyim size. Birbirlerine çok uzak değiller. Böyle renkli evler. Güzel fotoğraf çekilmeyi sevenler varsa burada çok güzel fotoğrafları çıkacaktır. Güzel olacaktır yani. Ama bir açık kafe vesaire bulamadım henüz. Şehre doğru inelim, orada bakalım biraz menü fiyatlarına, kafe fiyatlarına. Bulgaristan'ın hemen hemen her noktasında şöyle çeşmeler göreceksiniz. Bak açtım, akmaya başladı. Bu sular burada içiliyor. Ya Bulgaristan'ın genelinde birçok noktasında çeşme suları vesaire içiliyor. Otellerden de içiyorlar. Hatta kaldığım otelde, bir tane otelde kaldım. Çok memnun kalmadığım için söylemeyeceğim adını. Fiyatı da yüksekti zaten. Su da koyuyorlarmış. Ya su koymuyorlar otellerde. Çünkü çeşmelerdeki, o musluklardaki sular içiliyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun, temizmiş. Öyle söylüyorlar. Herkes de içiyor zaten. Şimdi sanırım burası Türk restoranı olabilir. Ben size buradaki menü fiyatlarını söyleyeceğim ama tam emin olayım Türk restoranı mı değil mi? Bakayım. Cumaya Roza Türk Pastanesi ve Restoranı. Evet, Türk Pastanesi arkadaşlar. Türk çayı 3,5 Bulgar levası. Espresso 3,90. Nescafeler var. Üçü bir arada. Türkçe de yazıyor bu arada. Menülerde Türkçe yazılar da var. İşte sıcak çikolata 5 leva. Americano 4 leva. Meyve suları var. İşte
O asitli içecekler var 3.90. Ah sütlaç var kurban olayım. 7.5 lira. Ben bir sütlaç yiyeyim kendime geleyim. Fiyatları söyleyeyim size. Bir yandan da para söyledik hiçbir şey harcamıyoruz. Harcayalım arkadaşlar. 7.5 liraya bir sütlaç yiyelim. 3.5 liraya da bir Türk çayı içelim. Güzel olur. Güzel gider bence. Cheesecake'ler var 6.5-7 leva. 6 levadan başlayıp işte 7.5 leva. Max 8 levaya kadar maksimum tiramisu 8 leva. Ne kadar gidiyor fiyat. 8 leva. Gene tatlılar bir dilim tatlı bir dilim şey yapmak isterseniz 11 leva. Yani 5 euroya yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun bilgisini veririm. Ama bak künefe var. 12 leva künefe. Antep kadayıf 8.20. Burma kadayıf 8.80. Ev yapımı cevizli baklavalar 7.50. Güzel. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Ben bir çay içeceğim, bir de sütlaç yiyeceğim. Yani 11 liraya, 5 euro, 5,5 euroya bir sütlaç, bir çay yapabiliyorum. Abi, bir sütlaç yapmışlar. Bir de çay. Çay sütlaç. Aha. Vallahi hakkınızı helal edin. Gerçekten hastayım. Kendim böyle çok, vücudum çok kırgın. Her yere böyle gidemiyorum, edemiyorum ama Filbey'de gezmişken, işte gelmişken gezmek, göstermek istiyorum. Çok da yazdınız bana. Gelen arkadaşlar en azından kısmi bir Bulgaristan turu, Filibe turu yapıyoruz beraber. Biraz daha gezeriz, dolaşırız. Şey yaparız, keşfetmeye çalışırız. Ne var ne yok bakarız ya. Kurun sabit olması çok güzel. Sabit kur. Çok iyi, çok sevdim bunu yani. Bizde ne yazık ki sürekli kur oynuyor arkadaşlar. Ne yazık ki ya. Can sıkıcı bir durum hale geliyor bu da. Euro sürekli hareket halinde. Altın sürekli hareket halinde. Hele altın var ya altın. Sıkı takipteyim altını çünkü altın borcum var. Böyle bir şey yapmıştım zamanında. Bir araba aldık da ayıptır söylemesi arkadaşlar. Krediye girmeyelim altın borçlayalım biraz dedik. Ama neyse artık kısmet nasip ya ne yapalım. Az kaldı Allah'tan. Ama büyük zarara girdik onu söyleyebilirim yani. Sağlık olsun. Darısı hepinizin başına. Evlendik biz. Arabayı, altınları sattık. Biraz kenarda para vardı. Biraz da borç aldık, araba aldık. Gitti 15 leva. Şu an şeyle beraber, börekle beraber 15 levamız gitmiş oldu. Bak bir yemek de yesek, belki yeriz yemekte. Yani yemek de yesek 30 levaya burada börek yiyebilir, bir tatlı yiyebilir. Yani çay içebilir, akşam yemeğinde yiyebilirsin. 30 leva yani 15 euroya arkadaşlar. Şehrin en meşhur noktası burası. Yani en kalabalık noktalarından bahsediyorum. En turistik yerlerdeki fiyatlardan bahsediyorum. Bu arada sütlaç benim kırmızı çizgimdir. Gerçekten kırmızı çizgimdir. Sakın burada sütlaç yemeyin. Yani bu sütlaça hakaret olmuş şu an. Sütlaç yemeyin burada. Başka bir şeyler yiyin. Çayı güzel. Ama sütlaç yemeyin burada. Enerji verir neyse. Bu arada bizim demin yürüdüğümüz cadde şu cadde ya, bu caddenin hemen böyle aynı boylu aşağı doğru da gidiyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir cadde burası yani. Geldiğinizde burada yürüyün, baştan başa yürüyün yani. Alışveriş yapmayı seviyorsanız güzel olur. Kedisi de çok ha. Oy, kendi kedimi çok özledim. Kedisi de var. Tabii birileri bakıyor mu dükkanlarda bilmiyorum ama sağda solda kediler de var. Burası da Filipe'nin böyle arka sokakları, ara sokakları diyelim. Meşhur caddelerinden hemen bir arka sokağa. Gene bu şekilde. Böyle biraz yürüyelim dedim. Size gezdireyim yanımda biraz. Yapılar böyle çok büyük yani binalar göremedim ben Filipe'de. Çok büyük binalar yok arkadaşlar ya. Öyle genelde şu şekilde yapılar var. Merkez taraftan da. Karşı tarafta insanların gene yaşadığı yerler. 2 katlı, 3 katlı binalar var. Bu taraf bak sol tarafta gene bir apartmanların olduğu bir bölge. 3 katlı, 4 katlı gene böyle 10 kat, 15 kat çıkılmamış. Şurada bir pazar gibi bir yer var. Hemen şu kısımda. Altta gene esnaflar var, bir şeyler satıyorlar. Dükkanlar var şurada. Toplu taşıma Filipe'de iyi. Bakın şurası demin bizim çıktığımız eski Old Town taraflarının tepeleri. Şehri yukarıdan görebiliyorsunuz oralardan. Şurada hemen kayanın dibinde şu eve bak ya, şuna bak ya. O bir yüksek ihtimal bir bina o. Ya resmi bir bina. Onlardan biridir ama resmi bir yere benziyor çünkü orası. Önünde bayraklar falan da var. Ya da bir okul bilmiyorum ama çok şık duruyor, güzel duruyor şu kısımda. Tabii biraz trafikte Filipe'de var. Ne zaman bu caddeye çıksam böyle arabalar bekliyor. Toplu taşımayı yapan otobüsler de bunlar. Bir iki çeşidi var renk. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ben de biraz dinleneyim.
Kendimi iyi hissetmiyorum çok. Filibe'nin de gezilecek, görülecek noktalarını yani yarısından birçoğuna gittik. Hepsi yürüme mesafesinde. Gezip gördük yani. Hastayım biraz. Dediğim gibi hakkınızı helal edin. Çok bir şey yapamadım, çok bir şey gösteremedim. Ama ortalama fiyatlar böyle. Burada otellerde hosteller var. Yani hostel 2 tane var ama çok güvenli olmadığı yazıyordu internete baktığımda. Ama oteller de böyle 30 Euro'dan falan başlıyor. Böyle bir tık iyi bir yerde kalayım derseniz 45-50 Euro para vermeniz gerekiyor. Bunu net olarak söyleyebilirim size. 50 Euro, 60 Euro daha diye gidiyor. Hatta 150 Euro'ya kadar otel var burada. Yani Booking.com'dan bakabilirsiniz. Reklam değil bu. Oradan kalacak yerlerinizi ayarlayabilirsiniz yani. İstanbul'dan direkt otobüsler var buraya. O biletten falan alabilirsiniz, gelebilirsiniz yani buralara. Sürekli böyle günde 2-3 tane otobüs var Filibe'ye, Sofya'ya. Tren var ya, Sofya'ya giden, gene bu Filibe'den geçen trenler de var. Günde bir kere sanırım, onun tam emin değilim bundan ama Google'a yazın çıkar o. Akşamları çıkıyor, sabah Sofya'da oluyor, Filibe'de oluyor. Buradan da akşam çıkıyor, sabah İstanbul'da oluyor, Halkalı tarafında oluyor. Trenle de gelebilirsiniz. Bakarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.